Einstein'ın beyni neden çalındı? Einstein sadece bir bilim insanı değildi. Bir fenomen, bir ikon, hatta bilimi kullanan bir sihirbazdı. Belki çoğumuz Einstein'ın teorilerini anlamıyoruz. Fakat 7'den 70'e hepimizin hayatına dokunmayı başarmış bir insandı Einstein. Sözleri, dağınık saçları, yaşadığı ilginç olaylar, evrene olan bakışımızı değiştirmesi gibi tonla özelliği var. İşte bu kadar özel bir insanın beyninin çalınmasını da haliyle çok zeki oluşuna bağlayabiliriz. Peki bu ufak tefek hırsızlığın tek sebebi Einstein'ın zekası değilse? Ufak Tefek Hırsızlıklar serimizin bu videosunda bilim tarihinin en tuhaf hırsızlık hikayesini ve arkasındaki binlerce yıllık insani merakımızı masaya yatırıyoruz. Eğer böyle içerikleri seviyorsanız bize destek olmak için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. 1879 yılında Almanya'da dünyaya gelen Albert Einstein hepimizin bildiği üzere konuşmaya oldukça geç başlar. Okul hayatının da çok kolay geçmediğini biliyoruz. Hatta söylenene göre matematik problemlerini oldukça sıkıcı bulan genç Einstein hayal dünyasında gezinmeyi çok seviyormuş. Elbette bu konulara şimdilik girmeyeceğiz. Burada altını çizmek istediğimiz konu Einstein'ın renkli karakterinin ve sınırsız hayal gücünün çocukluğundan beri onun karakterinin bir parçası olması. Hatta yetişkin bir insan olduğunda bile o çocuksu yönünü her daim korumayı başarır Einstein. Mesela ünlü dil çıkarma fotoğrafını bilmeyen yoktur. İşte bu fotoğraf 1951 yılında Amerika'nın en köklü üniversitelerinden Princeton'da çalıştığı dönemde Einstein'ın 72. yaş gününde çekilir. Fotoğrafı çekilirken sürekli gülümsemesi istenince canı sıkılan Einstein sonunda dayanamaz ve dilini çıkarır. Arthur Sainz isimli fotoğrafçı ise bu anı yakalayarak ölümsüz kılar. Einstein ise bu fotoğraf karesini o kadar sever ki yakın dostlarına gönderdiği kartpostallarda bile bu fotoğrafı bastırır. Yani dilini çıkaran, dağınık saçlı bir adam olarak görünmekten rahatsız olmaz. Özetle tuhaf ama sevimli alışkanlıklarıyla Einstein bilim dünyasının en insani yüzlerinden biriydi. Ve elbette bu samimi ve renkli kişiliğinin tek sebebi çok zeki olmasından kaynaklanmıyordu. O, barış yanlısı tavrı, ırkçılığa karşı duruşuyla iyi bir insandı. Nazi iktidarı sırasında Amerika'ya yerleşen Einstein'ın Alman pasaportunu iade etmesi, sonraki yıllarda Amerika'daki ayrımcılığa karşı durması ve ölümcül bir hastalıkla mücadele eden küçük bir kız çocuğuna mektup yazması gibi muhteşem yönleri vardı. Bilim ve şöhret önemli değil, hayatta asıl önemli olan mutlu olmaktır diyen iyi bir insandı Einstein. Ne kadar zeki olursa olsun Einstein da evrendeki değişmez yasalara mağlup oldu ve 18 Nisan 1955'te hayatını kaybetti. İşte bilim tarihindeki en ilginç hırsızlığın yaşandığı hikaye de Einstein'ın ölümüyle başladı. Bir adli tıp patoloğu olan Thomas Harvey, Einstein'ın beynini bilimsel amaçlar uğruna çıkardı ve bundan kimseye bahsetmedi. Çünkü bu araştırma planı için Einstein'ın ailesinden izin almamıştı. Doktor Harvey'nin planı netti. Einstein'ın beynini inceleyecek ve teknoloji yeterince ilerlediği zaman bu muhteşem dehanın sırlarını keşfedecekti. Hemen harekete geçti Harvey. Laboratuvarda Einstein'ın beynini parçalara bölerek yüzlerce numune hazırladı. Bazı parçaları başka üniversitelerdeki araştırmacılarına gönderdi. Bazılarını da evindeki kutularda sakladı Harvey. Tabii ki bu gizli çalışmalar zaman sonra duyuldu. Einstein'ın ailesi ise sonuçların yalnızca bilimsel dergilerde yayınlanması koşuluyla bu araştırmalara izin verdi. Elbette bilim dünyasını da ikiye bölmüştü. Bir taraf bu durumun etik olmadığını savunurken, diğer tarafta deyim yerinde ise olan oldu. En azından Einstein'ın dehasını anlamak için çalışalım diyerek bu araştırmalara destek oldu. Peki ne buldular diye sorarsanız da bazı kayda değer sonuçlar alındı. Mesela Einstein'ın beyninde uzaysal düşünce ve matematiksel zeka ile bağlantılı olan bölgelerin normal insanlardan %15 daha büyük olduğu fark edildi. 1980'lerde yapılan incelemelerde ise Einstein'ın beyninde özellikle matematiksel düşünme ile ilgili bölgelerde daha fazla glia hücresi olduğu keşfedildi. Yani Einstein'ın beyninde nöronlardan çok onları besleyen ve destekleyen hücreler daha fazlaydı. 2012'deki güncel araştırmalarda da Einstein'ın beynindeki bazı bölgelerin daha karmaşık kıvrımlara sahip olduğu fark edildi. Hemen şu soru aklımıza geliyor. Bu bulgular Einstein'ın dehasını açıklamaya yeter mi? Tabii ki hayır.
Birçok bilim insanına göre glia hücre oranı veya kıvrım yoğunluğu gibi yapısal özellikler ilginç olsa da dahiliği sadece bu biyolojik farklılıklarla açıklayamazdı. Çünkü zekanın genetik yatkınlık, çevresel koşullar, eğitim, merak, disiplin ve kültür gibi birçok faktörün birleşimiyle ortaya çıktığını biliyoruz. Tam bu noktada Einstein'ın beyninin çalınmasını bir kenarda tutarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Hala gizemini tam olarak çözemediğimiz beyni ne zaman merak etmeye başladık? Cevaplar için Göbekli Tepe'nin inşa edildiği düşünülen M.Ö. 10 binlere gidelim ve günümüze doğru kısa bir yolculuğa çıkalım isterseniz. Göbekli Tepe kazılarında direkt beyinle ilişkilendirilen bir bulgu olmasa da şu T şeklindeki heykelleri hatırlarsınız. İşte o heykeller ve üzerindeki semboller o dönemde yaşayan insanların baş bölgesine önem verdiğini doğruluyor. Belki de gökyüzüyle, ruhla veya tanrılarla olan bağımızın simgesi olarak görülüyordu baş bölgesi. Sadece Göbekli Tepe değil, neredeyse herkesin merakını cezbeden Antik Mısır döneminde de beynin insan vücudundaki en özel organlardan birisi olarak kabul edildiğini biliyoruz. Evet, bazı eski metinlerde beyindeki travma ve yaraların not edildiğine rastlasak da Antik Mısır için beyin demek, yaşamın ve ruhun sembolü demekti. Antik Yunan dünyasında yani M.Ö. 5. yüzyıla geldiğimizde ise beyin artık duyuların merkezi ve davranışlarımızı yöneten bir organ olarak görülmeye başlanmıştı. Hatta M.Ö. 2. yüzyılda Aurelius Galenus isimli Romalı tıp ve anatomi uzmanı beyin ve omurilik arasındaki sinir bağlantılarını inceleyerek bu muhteşem organı anlamaya çalışmıştı. Yüzyıllar boyunca Avrupa'da ve İslam dünyasında temel tıp kaynağı olarak görülen El Kanun fi Tıp yani Tıbbın Kanunu kitabını yazan İbn Sina da beyin üzerine araştırmalar yapmıştı. Ortaçağ Avrupası beynin rolünü dini bağlamda açıklarken İbn Sina beyindeki nörolojik bozuklukları gözlemleyerek yazıya döküyordu. Elbette Rönesans'la bambaşka bir noktaya ulaşan Avrupa, insan beynine dair yeni bakış açıları geliştirdi. Leonardo da Vinci'nin kadavralar üzerinde çalıştığını, sanat ve bilimi birleştirerek beynin yapısını incelediğini biliyoruz. Günümüze yaklaştıkça insan beynine olan merakımız da hız kesmeden yükseldi. Mesela 17. yüzyılda yaşayan İngiliz nörolog ve anatomist Thomas Willis, beyin damarlarını ve sinir yollarını haritalandırarak bu yükselişe destek oldu. Çok geçmeden de nöroanatomi ve nörofizyoloji gibi alanlar ortaya çıkarak beynimizi daha fazla anlamaya çalıştık. Ve zamanla beynin sadece fiziksel açıdan değil, psikolojik olarak da incelenmesi gerektiğini fark ettik. Hafıza, duygu, bilinç gibi kavramları irdeledikçe anladık ki bu muhteşem organ hayal edebildiğimizden çok daha karmaşık. Günümüzde ise yapay zekaların inanılmaz yükselişine tanıklık ediyoruz. İnsan beyninin bilgi işleme, öğrenme ve karar verme süreçlerini örnek alarak tasarlanan yapay zekalar deyim yerindeyse şov yapıyor. Ve asıl önemli detaysa tıpkı beynimiz gibi yapay zekaların da neler yapabileceğini henüz bilmiyoruz. Peki binlerce yıldır bitip tükenmek bilmeyen ve Einstein'ın beyninin çalınmasına neden olan bu merakımızın arkasında ne var? Belki yüzyıllardır sorduğumuz ve hala cevabını tam olarak veremediğimiz ben kimim sorusu ağır basıyor olabilir. Belki de aşkın, kötülüğün ve sanatın nasıl ortaya çıktığını merak ediyoruz. Çünkü kendimize dair merak ettiğimiz ne varsa hepsinin ucunda beyni anlamak yatıyor. Elbette Alzheimer, Parkinson ve depresyon gibi hastalıkları tedavi edebilmek, evreni keşfetmek ve birçok felsefi ya da basit soruya cevap verebilmek için çok sayıda araştırma yapılıyor. Ancak unutmamamız gerekiyor ki evrende şu an için bildiğimiz en sofistike organ beynimiz. Belki de Einstein'ı ve dehasını anlamak için beynini araştırmak yerine onun insani yönlerini, samimi, mütevazı ve hepsinden önemlisi iyi bir insan olmak için verdiği mücadeleye odaklanmamız gerekiyordur.